عائلتك بالأصل بتحب المسرح، في عندها اهتمامات بالشو بزنس أكثر؟ Abim benim oyuncu, ablam da ses sanatçısı, şarkıcı. O yüzden tabii ki hani annem bunun her zaman hani senin genlerinde var oğlum falan der yani. Aynı zamanda dayım da devlet tiyatrosu oyuncusu, annemin amcası oyuncu. Hani ailede bir oyuncu geleneği var anne tarafında özellikle. Böyle küçükken tabii ki bir şeylerin böyle seslerini taklit etmeyi ya da televizyonda birilerini gördüğümde onları taklit etmeyi severdim. Bir de abim benim ilk oyuncu koçumdur. Hani ben 10-11 yaşındayken işte tiyatro kurslarına, atölye kurslarına giderdim. Orada ders verirdi bize. Hani atölye çalışması sadece, öyle bir oyunculuk çalışması, bir tiyatro çalışması ya da başka bir şey değil. Tabii ki böyle şeylerim oldu ama bu 4 yaşında şarkı söylemeyle benzer bir şey değil bence. O bambaşka bir durum tabii. O yüzden hani genetik olduğuna inanıyorum ama aynı zamanda disiplinin de önemli olduğuna inanıyorum. O yüzden söyledim daha deminki soruda öyle bir şey. Üniversite öğrencisiyken bir meslek yolunda ilerleyen, bir şekilde para kazanan bir adam oldum. Ve hani şöyle bir durumdayken şöyle bir duruma geçtim. Yani kulvar değişti biraz. Tabii ki öğrenciliği bırakmadım ama o hani beni başka şekilde beslediği için ve aynı zamanda bir sorumluluk aldım üstüme aslında, yani meslek edindim çünkü. Bu meslekte hani oyunculuk, oyunculuğun getirdiği bazı sorumluluklar, işte popüler olmanın verdiği bazı sorumluluklar, hani röportaj vermek, basında konuşmak, işte bir yerlere gitmek. Aslında bütün bunların bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Yani bu işin bir parçası olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden ki bu arada sorumluluk almayı da severim yani. Yani bir işi yapıyorsam iyi bir şekilde yapmayı, en azından elimden geldiği şekilde yapmayı isterim. Bu tarz şeyler değişti. كنت عم تدرس بعدين دخلت بمجال الإعلانات، مجال الإعلانات خلوك تمثل، ما تعرفنا كيف صارت القصة أو كيف صارت تسلسلات القصة. Bir kere annem üniversiteye girmeden önce çok şey istemiyordu. Dizi görüşmelerine gitmemi falan çok izin vermiyordu da istemiyordu. Ben de hani onu da kırmak istemedim çünkü sınava hazırlanma süreci de ayrı bir yoğun bir tempoydu. O yüzden ben de hep reklam görüşmelerine gittim. Evet, çok katkısı olmuştur bana illaki, bir deneyim sonuçta. Hani hiçbir şey olmasa kamera karşısında bir deneyim, audition deneyimi gibi bir şey oldu onlar benim için. Şöyle çok iyi bir katkısı oldu. Öyle bir geçer zaman ki benim oynadığım bir reklamdan seçerek hani bu çocuk gelsin, bu çocuk gelsin demiş bizim yönetmenimiz Zeynep Günaytan. O yüzden öyle bir geçer zamanki girmemin sebeplerinden biri de o reklamlardır yani. حياة المشاهير صعبة برأيك؟ Şimdi bu yola giriyorsan, hani being famous durumun varsa o zaman onu yaşayacaksın. Onun da bir sorumlulukları var. İşte hani bazı yerlere gitmemek, bazı yerlere gitmek, işte röportaj yapmak. Yani bunlar hepsinin ben bir parçası olduğunu düşünüyorum bu işin. Tadını da tabii ki, yani hani her şeyin tadını da bırakmak lazım gibi düşünüyorum. Onun tadına da menajerim de karar veriyor. Ben de bazen hani ortak kararları alıyoruz tabii ki. Evet, bazı şeyler zorlaştı. Mesela maça gidip rahat rahat maç izleyemiyorum. Çünkü hani fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kimseyi de kıramıyorsun tabii ki. Hani tabii ki falan ama maç izleyemiyorum. Hani böyle zorlukları da var. O yüzden bunu bir şekilde hani üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Evde izliyorsun ya da başka bir şey yapıyorsun. إنه يتمتع بذكاء وشخصية لطيفة تجذب غالبية الفتيات، وقد ازدادت شعبيته بين محبي السهر بعد اشتراكه في مسلسل حريم السلطان، ونحن سألناه عن شعوره حيال ذلك. Ya ben gerçekten hani ben gerçekten böyle hani sorulara cevap vermeyi ben utangaç bir adamımdır. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz rahatsız olurum ben bu tarz şeyleri konuşmaktan, kendimle ilgili ya da fiziksel özellikle ilgili konuşmaktan. Şöyle bir durum var benim kendi hayatımda. Önceden de tabii ki beni 2 kadın büyüttü çünkü. Ablam ve annem. O yüzden kadınların dilinden anlarım. Yani bilirim. Yani çok iddialı değilim bu konuda. Çünkü her kadın farklı karakterdedir. Ama hani bir de şöyle bir durum var. İşimi iyi yaptığım zaman kendimi daha güzel hissediyorum ben. Yani bu lisede falan da öyleydi, üniversitede de öyleydi.
iyi not alınca kendimi daha yakışıklı hissediyordum mesela. Hani iki kız bana baktığı için değil. Bu kendimle alakalı bir şey. Tabii ki kızların bakması, ilgisi herkesin hoşuna gider. Bir erkeğin bir kadına bakması da karşısındakinin hoşuna gider. Gurur duyuyor. Ya anneciğim ben bu arada ya bak ben çok iyi bir şey yapıyorum, anneciğim ben falan gibi bir gururla ya da bir şeyle söylemedim. Aslında olması gereken bu zaten. Hani ülkemizde de öyledir. Aslında işini iyi yapman gerekirdir ve hani her yerde öyle galiba. İşini iyi yaptığın için hani o bravo falan. Ya hayır, yapmam gereken bu zaten. Hani herkes böyle yapsın aslında. Anneci olmak hani özel bir durum değil. Sadece hani anneme biraz daha düşkünüm ben. Annem de tabii ki gururludur bu durumdan. Yani gururlu olduğunu söylüyor her zaman. Çok yoruldum ben 2-3 senedir. Yani çünkü yazları da çok ara vermeden hani sinema filmleri falan da sıkıştığı için araya. Annem artık bu sene için yazları da ben okula da gidiyorum aynı zamanda. Yaz okulundan dersler alıyorum işte uçak mühendisliğinden. Annem bu sene şey dedi, çok yoruldun bu sene okula gitme. Ki annem söylemez böyle bir şey normalde. Evet, yani sorarım. Kariyerimle ilgili, hayatımla ilgili planları sorarım anneme. Danışırım. شو الشيء اللي ما بتقدر تعيش بدونه أبداً؟ Bir şey olarak, yani bir think olarak soruyorsan sevmekten vazgeçmeyi istemiyorum ben bu hayatta. Ama bir hani kişi anlamında soruyorsan da hani ailemden vazgeçmem ben. Hani Allah sağlık versin tabii ki hepsine. Hani ölümlü dünya, eyvallah, bunun da farkındayım. Hani realist de bir adamımdır. Ama hani hayatta olduğum sürece onlardan vazgeçmeyi düşünmüyorum.